Kripto Baran kanalından herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz günlük olarak analizlerimiz özellikle Bitcoin ve bazı altcoin'lerde günlük olarak düzenli bir şekilde analizlerimizi yapıyoruz. Bugünkü videoda çok değişik bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Dikkatimi çeken bir coin, çıktığı günden beri düşen bir coin, şu an sıralamada 122. sırada ve 24 saatlik hacmine bakalım arkadaşlar. 24 saatteki hacmi 305 milyon dolar. Daha önceki 24 saate göre %251'lik bir artışımız da var. Bundan yanında bir sıkıntımız yok. Ancak bu coin'in tek sıkıntısı var. Çıktığı günden bu yana düşüyor. Ben bu coin'de 10x kadar bir beklentiye sahibim. Nedenleriyle analizini birazdan açıklıyorum. Hemen videomuza geçelim isterseniz. Sizleri çok fazla bekletmeyelim. Eğer bu içeriğime çok fazla beğeni veya yorum gelirse, aynı şekilde abone toplayabilirsek bu tarz içeriklere devam etmeyi düşünüyorum. Şu an Bitcoin'e de baktığımız zaman destek üstünde devam ediyor arkadaşlar. Desteğin altında kapatmadı. Biliyorsunuz 27.300 altında kapatsaydı eğer 25.000'lere kadar bir düşüş bekliyordum. Şu anda saatlikte de olsa altına kapatmadı. Tabii ki önemli olan günlük kapanış. Sözü fazla uzatmadan hemen konumuz olan Jasmine'e geçelim. Neden 10x bekliyorum? Hemen arkadaşlar, ben biraz önce çizimimi yapmıştım. Bu coin'e uzun vadeli olarak bakacağım. Şimdi öncelikle şöyle bir grafiğimiz var. Biraz önce ben çizdim arkadaşlar bunu. Bakın şu noktadan 0.3649'dan nerelere kadar düşmüşüz? 0.005 369'a kadar düşmüşüz. Ne kadarlık bir düşüş şu anda bahsettiğimiz olay? Şöyle bir bakalım. Şu anda %98'lik bir düşüş arkadaşlar. Tepeden %98'lik bir düşüş. Şimdi şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. Genelde biliyorsunuz coinlerimiz bu şekilde çıkar. İlk çıkışında bu hamleyi yapar. Daha sonra buralarda oyalanır. Tekrardan bir yükseliş yapar. Ondan sonra düşer. Peki Jasmine'de durumumuz nedir? Hemen şunları silelim. Jasmine'de durumumuz arkadaşlar bakın çıkıyor. O hafta direkt düşmeye başlıyor ve sürekli düşüş içerisinde. Şimdi Jasmine'de 0.007299 çok önemli bir direnç benim için. Bakın burada haftalık diyorum, uzun vadeli arkadaşlar. Haftalıkta düşen trendin bir kırılımı söz konusu. Tabii ki düşen trendin kırılımı ile birlikte işleme girmememiz gerektiğini biliyoruz. Teyit amaçlı olarak 0.007299'u bekliyoruz. Eğer bunun üzerinde, hatta şöyle söyleyelim, 0.0073 üzerinde haftalık bir kapanış gelirse arkadaşlar, ilk etapta, bakın ilk etapta diyorum, şöyle baktığımız zaman zaten direkt 10x yapıyoruz. Bakın 10x yapıyoruz. Bu çok uzun vade değil, kısa bir vadede 10x. Arkasından baktığımız takdirde de nerelere kadar çıkabiliriz? 75x'e kadar çıkabiliriz arkadaşlar. Bakın sürekli düşmüş bir coin şu anda aldığımızda ve belirttiğimiz direnç noktasının üstünde kapattığımızda stoplu bir şekilde işleme girersek eğer, direnç noktasından tekrar çiziyorum. İlk direnç, ilk önemli direnç Fibonacci'ye göre uzun vadede %1074, yani 11x'e yakın arkadaşlar. Bu fırsat bence kaçmaz. Sürekli düşüş içerisinde olan bir coin, herhangi bir hareket yaşamamış bir coin. Yani buradan ne yapabiliriz? Mesela örnek veriyorum. Şu yükselen trend eğer haftalıkta kırılır da 0.0037'lere kadar gerilerse çok daha harika olur. Niye? Ben buradan alırım destek çizgimden. Otomatikmen 23x yaparım. Jasmine'i stoplu olarak ben takibime alacağım arkadaşlar. Beklediğim seviyelere eğer gelirse alım düşünüyorum. Hatta şu an bakın destekte. Eğer bu haftayı burada kapatırsa Jasmine'i ben deneyeceğim. Ne olur? Buradaki kaybımız, örnek veriyorum, tam burada kapattı. Aldık %15. Şimdi haftalık olarak baktığımdan dolayı uzun vade düşünüyorum arkadaşlar. Uzun vadede de %15 eğer stopu göze alabiliyorsam, yüksek bir miktarda değil küçük bir miktarda. Şöyle düşünelim, ben buraya 1000 TL bile atmış olsam 20x yakalarsam eğer otomatikman param 20 milyardır arkadaşlar.
Yani risk yönetimimizi ona göre yapacağız. Uzun vadede, bakın kısa vadede benim stop önerim %2, %3 arasıdır. Ama uzun vadede düşünüyorsanız, örnek veriyorum, kısa vadede 1000 dolarlık bir yatırım yapıyorsunuz. Ama uzun vadede bu nasıl olur? 1000 dolar yerine 100 dolara düşürürüz. Stop seviyemizde %3'ten %15'lere çekebiliriz. Bu mantıkla ilerlediğimiz zaman bakın, parayı küçültüp, yatırımı küçültüp yüzdeyi büyütebiliriz. Veya yatırımı büyütüp yüzdeyi küçültebiliriz. Marjin işlemlerde, kaldıraçlı işlemlerde de aslında en büyük yapılan hata bu olayın anlaşılmaması. O yüzden ben Jasmine'de şu anda çok önemli bir potansiyel görüyorum. Sürekli düşmesinden dolayı 0.0073 üzerinde bir haftalık kapanış gelirse de direkt takibimde olacak. Burası da şu an takibimde. Buradaki seviye nedir? 0.0051 seviyeleri. Buralarda bir haftalık kapanış gelirse buralardan da az bir miktarda alım yapıp bekleyeceğim arkadaşlar. Yani şu an aldığımı varsayarsam 15x, yani cebe yakışır diye düşünüyorum. Uzun vade olduğundan dolayı küçük bir miktarla yatırım yapıp buradaki 10x, hatta ana paramı çıkardıktan sonra, yeterli karımı cebime koyduktan sonra aynı şekilde bırakıp biraz önce bahsettiğim 50x üzeri durumu beklemeye başlayacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Size faydalı olmuştur. Bu tamamen kendi şahsi düşüncemdir. Yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu videoya beğeni ve yorum atarsanız ve dediğim gibi abone olarak da bana katkı sağlarsa bu video, bu tarz içeriklere devam etmeyi düşünüyorum. Şu ana kadar değer verip zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.